İsrail. Onlara göre Filistin, Tanrı'nın ataları İbrahim peygambere vaat ettiği topraklardır. Bu ülke 3 ilahi din içinde kutsaldır. Müslümanlar için Mescid-i Aksa, ilk kıblenin burada oluşu, Yahudiler için Süleyman Mabedi'nin burada oluşu, Tanrı'nın dünyayı yaratmaya başladığı yer sayılması, Hristiyanlar için Hazreti İsa'nın burada yaşaması, mahşerde buranın diriliş ve sorgulama mekanı olarak görülmesidir. 470 kilometre uzunlukta, 135 kilometre genişliğinde olan bu ülkede 7 milyon Yahudi, 2 milyon Arap, 535 bin Hristiyan yaşamakta. 22.145 kilometre kare yüzölçümüne sahip bu ülkenin sınır komşularına bakacak olursak, kuzeyinde Lübnan, kuzeydoğusunda Suriye, doğusunda Ürdün, güneybatısında Mısır, son olarak da hem doğusunda hem de batısında Filistin toprakları bulunmakta. İsrail'in toplam nüfusu 9.727 bindir. Buna göre nüfusun %73.5'i Yahudi, %21'i Arap, %5.5'ini ise diğer etnik kökenler oluşturmakta. İsrail nüfusu çok artan ülkeler arasında liste başlarında gelir. Bunun nedenlerinden biri ise Tevrat'tır. Tevrat'taki ilk emrin üremek ve evliliğin çocuk yapmak üzerine yazıldığı içindir. Öyle ki ülkede tüp bebek tedavileri bile ücretsizdir. Dünyanın tek Yahudi ülkesidir. Kuruluş amacı ise dünyadaki tüm Yahudileri bir araya toplamaktır. Aliyah yasası ile Yahudi soyundan gelen kişiler hiçbir şart aranmadan İsrail vatandaşı olma hakkına sahiptir. Hatta uçak biletleri ve konaklamalarını dahi devlet karşılamaktadır. Yahudilik anne soyundan gelir. Annesi Yahudi olan bir çocuk Yahudi olarak kabul edilir. Bu yüzden Yahudilikte din ve ırk iç içe geçmiştir. Ülkenin para birimi yeni şekel. Bugün bir şekel 0.25 Amerikan dolarına eşittir. İsrail bayrağına bakacak olursak mavi ve beyaz renkler Tevrat'ı ve saflığı, Davut yıldızı ise başlangıcı simgeler. İsrail'in resmi dili İbranice. Bununla beraber ülkede 37 dil ve lehçe konuşulmakta. Ülkede İngilizce yaygın olarak konuşulur. Bunun yanı sıra Yidiş dili ise Aşkenaz Yahudileri arasında ortak dil olarak konuşulmakta. Arapça ve Rusça da konuşulan diller arasında. İsrail'de kadınların askerlik yapmak zorunluluğu vardır. Askerlik süresi erkeklerde 2,5 yılken kadınlarda ise 2 yıldır. 2023 verilerine göre askerlerin %33'ünü, subayların ise %51'ini kadınlar oluşturmakta. İsrail dünyanın en gelişmiş 10. ülkesi iken gayri safi yurt içi sıralamasına göre dünyanın en büyük 29. ekonomisine sahip. İsrail, ABD'den yıllık 4 milyar dolar askeri yardım almakta. Bu yardımla dünyanın en güçlü ordularından birisi haline gelmiştir. Nükleer silahlar başta olmak üzere savunma sanayisi gelişmiş silahlara sahiptir. Bu da dünyadaki askeri teçhizatın %10'unu oluştururken, insansız hava araçlarında ise %63'ünü tek başına sağlamaktadır. İsrail'de asgari ücret 4650 yeni şekeldir. Bu da 1169 dolara tekabül etmekte. Bazı meslek gruplarının ortalama maaşları ise oldukça yüksektir. İsrail topraklarının 2/3'ü çöllerden oluşurken
%20'si tarıma elverişli arazidir. Ülke kendi gıda ihtiyacının %66'sını karşılamakta. Tarım teknolojileri sayesinde bölge bir vahaya çevrilmiş durumda. Yetiştirilen ürünlerin %90'ını ihraç ederken %10'unu ise kendi iç pazarında tüketir. Şabat günü, yani Yahudilerin cumartesi çalışması dini olarak yasaktır. Bu yüzden ülkede hafta sonu cuma ve cumartesi günüdür. Hafta pazar günü başlar. Şabat günü fiziki bir güç harcanması dinen yasaklanmıştır. O gün ibadetlerini ve maneviyatlarını güçlendirdikleri gündür. Şabat cuma günü gün batımıyla başlar, cumartesi gün batımıyla sona erer. Yom Kippur, yani kefaret günü, Yahudilerin en mukaddes bayramıdır. O gün ülkede hayat durur. İnsanlar oruç tutarak tövbeler ederler. Sinagoglara giderek mumlar yakılır. Ağlama duvarı, Batı Kudüs'te bulunan kireç taşından yapılmış bir tarihi duvardır. Yahudilerin günümüzde ibadet ettikleri ve ayin yaptıkları bir duvardır. İslam dünyasında da önemli bir yere sahip olan bu duvara Burak Duvarı da denilir. Tanrı'ya ulaşması için yazılan mektuplar hahamlar tarafından ağlama duvarlarının çatlakları arasına yerleştirilir. Bu mektuplar ise yılda 2 kez duvarlardan temizlenir. Ölü Deniz, dünyanın en alçak noktası. Tuz oranı sayesinde bu denizde batmanız neredeyse imkansızdır. İsrail 2021 yılında dünyada kul kullanımını yasaklayan ilk ülkedir. İsrail kullandığı atık suların %90'ını geri dönüştürerek bu oranla dünya lideridir. İsrail ekonomisi endüstriyel, ihracat hacmi, turizm sektörlerinin büyümesiyle birlikte bilimsel ve ileri teknolojilerin üretimine dayanmaktadır. 2023 yılında dünyanın teknolojik açısından en gelişmiş ülkeler arasında 6. sırada yer almaktadır. Antik dünyanın en büyük köpek mezarlığı Aşkelon şehrinde bulunmakta. En fazla Nobel ödülü kazanan 12. ülke. Devlet ailedeki her çocuğa 18 yaşına gelene kadar aylık maddi destek sağlamaktadır. Dünyanın en mutlu 4. ülkesidir. Bu da insanların ne kadar mutlu olduğunu gösterir. Ortalama yaşam süresi ise 83 yıldır. İsrail'de okur yazarlık oranı %97.1. Bu da dünyanın en eğitimli nüfusa sahip sıralamasında 5. olduğunu gösterir. İsrail 70 yıllık işgalin sonucunda Kudüs'ü ele geçirmiş ve bu bölgeyi başkent yaparak tüm dünya kamuoyuna sunmuştur. Bazı ülkeler bu durumu desteklerken bazıları ise Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak görmemekte. Osmanlı'nın son dönemlerinde İngilizlerin yardımıyla Yahudiler Filistin topraklarına az da olsa yerleşmeye başlamıştır. 1933'te Yahudi soykırımlarının artmasıyla Yahudilerin Filistin'e en büyük göç dalgası başlar. Yahudi nüfusunun artmasıyla Araplar arasında anlaşmazlıklar baş gösterir. Bu nedenle İngilizlerin isteği üzerine Birleşmiş Milletleri devreye girer ve her iki tarafı da bir ortak karar üzerinde anlaştıramaz. İngilizlerin bölgeden çekilmesinin ertesi gün 14 Mayıs 1948'de Yahudiler İsrail'in kuruluşunu ilan ederler. Bunun üzerine 6 Arap ülkesi aynı gün birlikte İsrail'e savaş ilan ederler ve savaşın kazananı İsrail olur. Bugün Batı Şeria ve Gazze yüksek duvarlarla çevrilmiştir. Uzunluğu 700 kilometre bulan bu duvarlar ile şehir açık hava hapishanesi haline dönüştürülmüştür. Her taraftan kuşatılan Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır komşusu ise Mısır'dır. Mısır'da İsrail ile işbirliği içinde olması nedeniyle Gazze kaderine terk edilmiştir. İsrail kendisine fırlatılan roketleri engellemek amacıyla 2011'de demir kubbe hava savunma sistemini geliştirmiştir. Raporlara göre bu sistem fırlatılan 10 füzede 8 tanesini havada imha etmektedir.
İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepelerini ve Filistin toprağının %80'ini işgal etmiş durumdadır. Yahudiler kendilerini seçilmiş bir ırk olarak da görmekte. Dünya üzerinde her şeyin onlara ait olduğunu iddia eden Yahudiler dahi olmuştur. Nazi soykırımından kaçanların Filistin halkına soykırım yapması bir utanç verici durumdur. Son günlerde Hamas ile İsrail arasında çıkan gerginlik nedeniyle en büyük zararı siviller görmekte. Bu nedenle kadın ve çocukların öldürülmesi insanlık adına bir kara lekedir. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız bizlere en büyük desteği vermiş olursunuz.